Lamborghini'nin kızgın boğa sembolü, yaklaşık 50 yıldır sıra dışı araba tasarımı ve mühendisliğin sembolü oldu. Ama günümüzde süper arabaların yeni dönemi doğarken, İtalyan üretici kendini şimdiye kadarki en büyük hedefine hazırlıyor. Dünyada gelmiş geçmiş en iyi spor arabayı yaratarak rakiplerini hezimete uğratmak. Süper araba tasarımı kavramını tamamıyla değiştirecek olan, oyunun kurallarını değiştirecek bir araç. Ama Lamborghini'nin en eski en iyilerini yeniden işlemek kolay olmayacak. Mühendislerine ve tasarımcılarına sil baştan yapmaları görevi verildi. Ve Kuzey İtalya'daki mega fabrikasında Lamborghini ekibi bu beklentileri karşılamak için aracın limitlerini zorluyor. Şimdi en son kreasyonu yollara düşerken yüksek riskli stratejinin başarılı olup olmadığı görülecek. Mega fabrikalar. Lamborghini geçtiğimiz yarım asırda dünyanın en ikonik spor arabalarının bazılarından sorumluydu. 350 GT, Miura, Countach, Diablo. Marka, otomobil mühendisliği konusunda kendini hiç frenlemeyen yaklaşımı sayesinde global bilinirlik kazandı. Olağanüstü ve güçlü makineleri sayesinde yıllardır seçkin süper araba üretimi arasında yerini aldı. Ama bu giderek kalabalıklaşan pazarda gönül rahatlığına yer yok. Ve en son modelleri Murcielago'nun piyasaya sunulmasının üzerinden 10 yıl geçtikten sonra Lamborghini'nin tekrar güç gösterisinde bulunma vakti geldi. Çarpıcı bir girişimde bulunma sırası şirketin CEO'su Stefan Winkelmann'da. En zor şeylerden biri doğru bilgilendirmekti. Ve bu haftalarımızı, aylarımızı aldı. Eve gittiğinde çok kolay olduğunu ve sadece 2 kelimeye indirgenebileceğini düşünüyordum. Rakip yok. 4 yıl süren yoğun geliştirme takibi oldukça gizli koşullarda yürütüldü. Fabrikamız Fort Knox kadar yakındı. Firelerden kaçınmak için herhangi birinin içeri girip fotoğraf çekmesine engel olmak zorundaydık. Fakat Lamborghini nihayet Mart 2011'de Cenevre Otomobil Fuarı'nda gizliliği ortadan kaldırdı ve en son modelini gösterdi. Aventador LP704. Lansman şirketin geleceği için büyük anlam taşıyor. Aventador bizim için liderliği yeniden oluşturması gereken, 10 yıl boyunca kriter olması gereken bir şeydi. Bu yüzden daha önce var olan tamamen farklı, 2 jenerasyon atlayacak bir şey olmalıydı. Lamborghini'nin alameti farikası ve 12 motorla çalışan Aventador'un hızı saatte 350 kilometreye kadar çıkabiliyor ve 0-100 kilometre arasını 3 saniyeden kısa sürede alabiliyor. Bu onların şimdiye kadarki en hızlı arabaları. Fakat hız Aventador'un önceliklerinin en üst sırasında yer almıyor. Stefan Winkelmann süper arabanın geleceğine dair vizyonunu açıklıyor. Günümüzde güç ağırlık oranı hakkında konuşmak çok daha önemli. Yani arabanın gücüyle ağırlığı arasındaki dengeyi. Ve bizim için gelecekte ağırlığı azaltmak çok daha önemli. Çünkü çok daha iyi bir sürüş deneyimi yaşıyorsunuz. Çok daha fazla keyif alıyorsunuz. Aventador bu yeni projenin ilk denemesi. Ve bazı arabaların ilk şekillenmesine şahitlik etmek için National Geographic Channel'a Lamborghini fabrikasına giriş izni verildi. Burası Sant'Agata, Bologna. İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinin tam ortasında tipik canlı bir şehir.
Ama aslında hiç de tipik değil. Çünkü Lamborghini'ye, dünyanın en çok bilinen süper araba üreticilerinden birine ev sahipliği yapıyor. Kuzey İtalya'da Motor Vadisi olarak bilinen yerin göbeğinde yer alıyor. İletişim Müdürü Raffaello Porro'ya göre Lamborghini'nin başarısının özünde Sant'Agata var. Dünyadaki herkes bizim arabalarımızın Sant'Agata Bolognese'den geldiğini biliyor. Ve bu yüzden fabrikamız insanların ziyaret ettiği bir tapınak gibi. Bu arabaların geldiği yeri görmek için yapılan bir hac ziyareti gibi diyebilirim. Fabrikada seneler boyunca birçok değişim oldu. Ama amaçlarında, yani mevcut durumdaki araçlara meydan okuyacak araçlar üretmek konusunda hiçbir zaman tereddüde düşmediler. Ve bu değerlerin önemli bir bölümünü geniş yerel bir iş gücü oluşturuyor. Bu bölgeden geliyorlar. Hatta bölgeden değil, Emilya'nın bu bölümünden geliyorlar. Biliyorsunuz Emilia Romana'dayız. Burası Motor Vadisi ve bu da Emilya'da. Yani insanların çoğu sadece burada yaşamıyor. Aynı zamanda burada doğmuşlar. Nesillerdir buradalar. Fabrikamızda, tesislerimizde çalışan işçilerin çoğu ikinci nesil. Bu insanlar Lamborghini'ye can veriyor. 400'den fazla kişi tek bir amaç uğruna çalışıyor. Halkın hayal gücünü sürekli etkileyecek en yüksek kalitede araçları üretmek. Geçtiğimiz 20 yılda kreatif ve yüksek teknolojili araç uzmanları ortaya çıktı. Pagani ve Koenigsegg gibi şirketler süper araba mühendisliğinde en saygıdeğer isimleri devirmeyi hedefliyor. Lamborghini gibi isimleri. Fakat bu İtalyan devin gardını dövüşmeden düşürmesi pek mümkün değil. Şirketin logosunda bulunan bir tutumun dışa vurumu, kızgın boğa. İspanya'nın efsanevi dövüşçü boğalarının cesaretinden kısmen esinlenmiş. Savaşta benzersiz bir cesaret örneği sergileyenlerden biri 1993 yılında gösterdiği cesaret nedeniyle ödüllendirildi. Adı Aventador'du ve yaklaşık 20 yıl sonra mirası Lamborghini'nin en son modeli üzerinde hayat buluyor. Lamborghini'nin geliştirme ekibinin yön vermesi gereken şey Aventador'un savaşçı ruhu. ...2007 yılında diğerleri için standartları belirleyecek bir süper araba yaratma göreviyle karşı karşıya kaldılar. Araştırma ve Geliştirme Müdürü Maurizio Reggiani bunu gerçekleştirebilmenin tek yolunun denenmeyeni denemek olduğunu fark ediyor. Sıfırdan başlamak için arabayı tamamen yeniden tanımlamamız ve bu süreçte tüm fonksiyonlara karar vermemiz gerekiyordu. Bunun için tek gereken şey dünyadaki en iyi arabayı yaptığımızdan, süper spor arabayı oluşturan şeyi tamamen yeniden tanımladığımızdan emin olmaktı. Tamam, sıfırdan başlamak oldukça büyük bir risk. Ve yönetim kurulunu bunun yapılacak doğru şey olduğuna inandırmak Reggiani'nin elinde. En zor şeylerden biriydi. Neden mi? Çünkü sunduğumuz projenin Murcielago ile üretimde var olan hiçbir şeyle ortak özelliği yoktu. Yani gerçekten de beraberinde getireceği risklerle birlikte sıfırdan başlamak anlamına geliyordu. Fakat yönetim kurulu riskin alınmaya değer olduğuna karar veriyor. Günün sonunda gayet iyi anladılar. Çünkü bu yine tamamen Lamborghini'nin olduğu şeyle alakalıydı. Yani tekrar tasarlamak ve yaklaşımda her zaman yenilikçi olmak. Bu yenilik ruhu Aventador'un her bir parçasında mevcut. Çünkü Lamborghini en tepe olmak için verilen savaşın gerekli tedbirleri alarak kazanılacağını biliyor. Ve bu mücadeleci yaklaşım en fazla onların arabalar için tamamen yeni bir konseptle yeni seviyelere taşıdıkları hafif konstrüksiyona verdikleri önemde görülebilir. Tamamen karbon fiber bir monokok. Bu yapılar yarış arabalarında ortak. Ama yüksek maliyetli materyaller ve yorucu üretim yöntemleri yüzünden süper araba üreticileri kullanamıyor.
Bu yüzden de karbon fiberi alüminyum gibi daha ucuz, daha ağır elementlerle birleştirmek zorunda kaldılar. Bu zamana kadar böyle oldu. Geliştirme ekibi bu yarış arabası teknolojisinin toplu üretilmesine olanak sağlayan bir yöntem tasarladı. Fakat bunu yapabilecek özel bir tesis gerekiyor. Bu yüzden 2009 yılında şirketin ana merkezine çok yakın bir yerde Aventador'un benzersiz karbon fiber gövdesinin yapımına adanmış tamamen yeni bir mega fabrika inşa ediyorlar. Bu gövde sadece 147,5 kilogram. Aventador'un Murcielago'dan önemli derecede hafif olmasını sağlıyor. Gövdedeki güç ağırlık oranının dengesi sonrasında aracın yol tutuşu büyük ölçüde gelişiyor. Lamborghini bu yeniliğin rekabetçi şirketlerin yarattığı tehlikeyi uzaklaştıracağını umuyor. Lamborghini yerleşmiş isimlerin huzurunu kaçırmak için rekabet eden acemi, kendini beğenmiş olmanın nasıl bir şey olduğunu gayet iyi biliyor. Çünkü yaklaşık 50 yıl önce böyle başladı. O zamanlar mevcut durumu alt üst eden kişi, şirketin kurucusu Ferruccio Lamborghini'ydi. Traktör üretimi işinden servet kazandı ve bu paranın bir kısmını süper arabaları olan sevgisini tatmin etmek için harcadı. Lamborghini efsanesine göre Ferrari'nin bazı parçalarını eleştirmeye gittiğinde görüşleri kale alınmadı. Talepleri ve daha iyi bir araba yapma teklifi karşısında negatif karşılık aldı. O da ben de kendi şirketimi kuracağım ve gelmiş geçmiş en iyi süper arabaları yaratacağım dedi. 1963 yılında otomobili Lamborghini'yi tanıttı. Ve sonraki birkaç yıl boyunca hedefine ulaşmak için agresif bir şekilde çalıştı. Ürettiği arabalar gayet güzel tepkiler aldı. Ama Lamborghini ancak 1966 yılında ikonik Miura'nın lansmanı ile birlikte gerçekten ün kazandı. Traktör üreticisi yeni cesur girişimiyle ayrıcalıklı süper arabalar dünyasına girme konusunda başarılı oldu. Yaklaşık 50 yıl sonra pazarda yerini sağlamlaştırmış spor araba üreticilerinin arasındaki yerini almasına rağmen şirket hala yenilikçi ve tavizsiz olmaya gayret ediyor. Bu alana olan yaklaşımında da görüldüğü gibi inançları spor araba mühendisliğinin geleceğini tanımlayacak. Hafif karbon fiber konstrüksiyonu. Şirketin karbon fiberle olan çalışmaları 1980'lere dayanıyor. Kompozit materyallerin kullanımının denendiği bir konsept araba olan Countach Evolutione'yi yarattığı zamana. Bu varisinin hafif kompozit materyalleri araştırma ve geliştirme konusunda birçok girişimde bulunduğu yeni şekillenen kompozit departmanı tarafından düşünülmüş. Ve keşifler burada yapıldı. Yani şirket yeni karbon fiber üretim tesisini yakınlarda kurabilirdi. Bu görev 2009 yılında Endüstriyel İlişkiler Direktörü Rainieri Nicoli'ye verildi. Ve bunu tamamen sıfırdan tasarlaması gerekiyor. Bu fabrikayı tasarladığımızda ve inşa ettiğimizde herhangi bir otomotiv ölçütümüz yoktu. Otomotiv sektöründe böyle bir teknolojiyi kurup çalıştıran tek insanlardık. Bu yüzden ilham kaynağını başka bir yerde aramaları gerekiyor. Havacılık gibi diğer sektörlere baktık. Sonra onların süreçlerini aracımızı yaratmak için bizim Lamborghini üretim sistemimize uyarladık ve ona göre değiştirdik. Sonuç CFK olarak bilinen tamamen Aventador'un süper hafif monokokunun şekillendirilmesine adanmış olan 500 metrekarelik yeni üretim alanı. Burada her 24 saatte 4 monokok üreten, gece gündüz sıkı çalışan 146 karbon fiber uzmanı var.
Mühendisler bu hedefe ulaşmak için benzersiz bir üretim sistemi geliştirdi. Tüm materyaller hazırlanmaya gönderilmeden önce ilk olarak otomatik bir makine tarafından kesiliyor. Materyal kalıplara yerleştiriliyor ve otoklav denilen büyük basınçlı bir fırında sertleştirilmeden önce tabakaları şekle sokan bir vakumlu paketleme sürecinde lamine ediliyor. Bu arada monokokun diğer parçalarının üretimi devam ediyor. Operatörler hassas lazerler yardımıyla ince ayarlamalar yapıyor ve daha fazla karbon fiber tabakası kesiyorlar. Karbon fiber matların içinde reçine enjekte etmek için özel bir fırın kullanılıyor. Bu malzemeyi yumuşak kumaş benzeri bir materyalden daha güçlü katı bir yapıya dönüştürüyor. Bütün bu süreçler tamamlandıktan sonra iki temel bölüm sonunda seçilebiliyor. Küvet olarak bilinen alt taraf ve üst kısım. Bunlar delikler açan matkapları olan otomatik makinelere bağlanıp daha sonra yapılmak için bırakılıyor. Tüm fabrikada bilgisayarlar tarafından kontrol edilen makineler görevleri uzman insanlarla paylaşıyor. Bu işbirliği Lamborghini üretim sürecinin bütününü oluşturuyor. Fabrikamızın ana önceliği Lamborghini üretim sistemini takip etmekti. Üst seviye ustalık, üst seviye donanımlı kişiler, otomatik süreçlere sahip bir teknolojiyle eşleştiler. Planımızda da görebileceğiniz en büyük mücadele buydu. Havacılıktan ilham alan mühendislik, Lamborghini CFK üretim sürecinin içine birçok açıdan işlemiş. Burada göreceğiniz uyumlu çekiç testi aşaması gibi. Bu kalite kontrol testinde operatör monokok bölümüne özel tasarlanmış bir çekiçle vuruyor ve titreşmesine izin veriyor. Karbon fiber kabuğun içinde hava sıkışıp sıkışmadığını dinliyor. Kontrol edildikten sonra parçalar birleşmeye hazır. Bu aşamada küvet ve üst kısım birbirlerine yapıştırılıp monokoku tek bir varlığa dönüştürüyor. Monokokun iki parçasının tam birbirlerini karşılaması bir zorunluluk. Bunun için işçiler 3 boyutlu lazeri olan bir robot kolunu parçaların doğru birleştiğini kontrol etmesi için kullanıyor. Doğru boyutlar teyit edildikten sonra metal bölümler monokoka manuel olarak bağlanıyor ve gövde tamamlanıyor. Gövde karbon fiber tesisinden ayrılmaya hazır olduğunda Aventador'un eşsiz geometrisinin şekil aldığını ilk kez görmek mümkün oluyor. Bu sıra dışı tasarım Lamborghini DNA'sının en çok tanınabilir taraflarından biri. Ve bu devam ettirilen ve geleceğe itilen bir gelenek. Lamborghini'nin tasarım merkezinde ya da Centro Style'da. Aventador'un nesil atlayışını yapabilmesi için gerekenler mühendislik özellikleriyle bitmiyor. Arabanın görünüşü tutkusuyla bir bütün olmalı. Lamborghini'nin tasarımı her zaman çığır açmalı. Evet, anlamalısınız ki eğer önünüzde bir araba görüyorsanız ve modelini bilmiyorsanız bu sadece bir Lamborghini olabilir. Tasarımcılarımız için çok zor oluyor bu. Çünkü yeni bir şey ve tanınabilir bir şey yaratmaları gerekiyor. Tasarım ekibi ve şefleri Filippo Perini'nin işi Aventador'un geliştirilmesinin başlangıç aşamalarında iyice zorlaştırılıyor. Yönetim kurulu onları dış şirketlerle yeni modeli tasarlama hakkını kazanmaları için rekabete sokuyor. Ve bir noktada zafer parmaklarının arasından kayacak gibi oluyor. Momento più duro è stato quando durante il progetto ci siamo resi En conto zor che an, stavamo perdendo. süreç devam ederken projeyi olduğu gibi kaybedebileceğimizi fark etmemizdi. Stavamo perdendo il nostro progetto e dunque c'è stato Bu süreçte kritik bir andı. Daha yenilikçi, daha farklı, daha uç, beklenmedik olmalı ve gizliliğimizi korumalıydık. Più extreme, unexpected, uncompromised.
Zor geçiyor ama rekabetçi ruhun ekibin üzerinde olumlu bir etkisi oluyor ve teklifleri kazanıyor. Çıkan sonuç, şirketin geçmişini derinden anlayıp aşılayan bir tasarım oluyor. Tasarımımız sahip olduğumuz tarihten çıkıyor. Her zaman yenilikçi bir şey yapma isteğine dönüşüyor. Değişik bir obje yaratıp en fütürist şekilde canlandırmak bu Lamborghini tarihinin bir parçası. Belirli tasarım unsurları Lamborghini amiral gemisinin DNA'sının en önemli bölümleri olarak görülüyor. Bunlardan bir tanesi makas kapılar. Ama bunun ötesinde tasarım ekibi tamamen yepyeni bir şey yapma konusunda da özgür bir egemenliğe sahip. Estetik açıdan keskin gözleri var ama aynı zamanda arabanın mühendislik ihtiyaçlarını da etraflıca anlamaları gerekiyor. Tarz tercihleri sadece arabanın yüksek performansına katkıda bulundukları zaman yapılabilir. Form her zaman işlevi takip etmeli. Böylece hiçbir şey sahte olmaz. Her hava alışı, her kapak, her şey çok gerçek. Yani abartılmış değil. Ve bu daha zor. Çünkü çok duygusal bir şey yapmanız gerekiyor. Aventador'un V12 motorunu soğutacak yeterli havayı sağlayabilmek, tasarım ekibi için bir mühendislik engeli. Tasarım anlamında bu paketin arabanın yanlarında konumlanacak şekilde büyük bir motor radyatörü gerektirmesi sorununu çözmemiz gerekiyordu. Yani büyük bir havalandırma gerekiyordu ki bu da baştan beri bizi arabanın tamamını hep yaptığımız gibi 3 bloğa bölmekten alıkoyuyordu. Şimdi gerçekleşen tasarıma baktığımızda bu mimari bize tek bir çizgiyle bir araba tasarlamanın eşsiz imkanını sundu. İşte bu. Bu dengeden çıkan, stili yüksek performans bir araçla özdeşleştirilen bir araba. Ve takımın en önemli araçlarından biri olan beyin fırtınası tahtasından çıkan ilham kaynakları çok fazla. Doğadan, spordan, teknolojiden, hayat tarzı unsurlarından alıp dahil edebildiklerimizi ediyoruz ve bu anlamda beyin fırtınası bize çok fazla tasarım seçeneği sundu. Kontak tuşu ve TFT ekranı gibi detaylar bir jet avcı uçağının kokpitinden direkt alınmış gibi görünüyor. Ve havacılık dünyası daha birçok tarz tercihini etkiliyor. Uçaklar, savaş uçakları ve hatta yolcu uçaklarının bile gerçek güzelliğe en yakın ifadeler olarak artistik bakış ve işlevsellik açısından en gelişmiş tasarım olduğunu düşünüyoruz. Abbiamo capito che dovevamo prendere ispirazione anche da altri mondi. Anladık ki esini başka dünyalardan almamız gerekiyor ve hiçbir şey doğadan daha iyi değildi. Biz de aracın üst görüntüsüne ilham verecek birkaç böcek görüntüsü aldık. Çok düz ve yontulmuştu. Final tasarımın sonucu, selefine kıyasla ilk bakışta başka bir çağdan geldiği anlaşılan bir tasarım. Ve şimdi bunun için sorumluluğu bittiğinden Filippo Perini tasarımını Aventador yola çıktığı zaman daha fazla takdir edebilir. Ho visto un Aventador qui vicino a Sant'Agata con dietro di lei un camion. Io ho chiamato subito Alessandro. San Agata'da bir Aventador gördüm ve hemen aracın dışından sorumlu olan Alessandro Salvani'ni aradım ve dedim ki bak önünde bir Aventador var. Çok güzel görünüyor. Alçak, üstü büyük görünüyor. Ve şimdi fark ediyorum ki çocuklar gibiyiz ve çalışmamızın sonucunu gördüğümüz zaman arabanın yollarda kullanıldığını gördüğümüzde onu tekrar sevmeye başlıyoruz. Perini'nin vizyonu gerçekleşmeden önce Aventador'un gövdesinin hala geçmesi gereken bir yol var. CFK'den sonra en önemli özelliklerinden birinin verilmesi için alınıyor. Rengi. Burada boyahanede çoğu arabanın sadece hayal edebileceği bol bir ilgiyle bakılıyor. 13 renkten bir tanesi elle gövdenin tüm bölümlerine spreyle uygulanıyor.
8 litre boya ile kapladığı 27 parçaya bir uzman özel ilgi gösteriyor. Uç hatları nedeniyle Aventador, geçmişteki tüm Lamborghini'lerden çok daha fazla işçi ve çalışma saati gerektiriyor. Ve tabii ki her aşama el işçiliğiyle yapılıyor. Çünkü sadece insan analizi ve becerisi her yüzeyin tam gerektiği kadar boya ile kaplı olduğunu garanti edebilir. Toplamda her Aventador üzerinde boyahanedeyken 200 işçi saat harcanıyor. Sadece cila için 3 tam gün harcanıyor. Dikkatlice zımparalandıktan sonra Aventador defalarca özel malzemelerle cilalanıyor. Daha sonra başka bir kalite kontrol için ışık tüneline gönderiliyor. 2 saat boyunca bir denetçi karoser etrafında boya mükemmelliğini tespit etmek için geziyor. Herhangi bir tutarsızlık olursa o bölüm boyanmak için geri gönderilecek. Az cilalanmış alanlarda daha fazla ilgilenilmesi için işaretleniyor. Bu yüzlerce saatlik özveri ve denetçinin standartları tutturulduğunda araç üretimin bir sonraki aşaması için bırakılıyor. Montaj hattı. Aventador'un montaj hattı neredeyse yarım asır önce kurulmuş Lamborghini fabrikasının asıl yerinden sadece birkaç metre uzakta bulunuyor. O zamanlarda kurucusu Ferruccio Lamborghini sürekli işinin başında olmasıyla bilinirdi. Hep fabrika alanında işlemleri yönetirken görülürdü. Makinecinin yetkinliğine, ürünün başarısının anahtarı olarak bakardı. Ve bu tavır hala fabrikanın içine işlemiş durumda. Burada 50 işçi 11 iş istasyonuna yayılmış olarak Lamborghini'nin en son modelini monte etmekten sorumlu. Her şeyin sorunsuzca yürüdüğünü kontrol eden kişi üretim müdürü Andrea Constantini. Çok iyi derecede eğitilmiş iş gücünün şirketin kökleriyle direkt bağlantılı olduğunu düşünüyor. Bu durumda işçiler en fazla eğitilmiş kişiler. Bu adamları doğrudan Lamborghini'nin etrafındaki Mille Romana'nın en iyi mekanik eğitimi veren okullarından alıyoruz. Ve onları 2 seneden fazla mekanik motorlar konusunda en iyi uzmanlar olmaları için eğitiyoruz. Her şey hala manuel olarak yapılıyor. 1963'te Lamborghini'nin sahibi Ferruccio Lamborghini'nin başladığı zaman yaptığımız gibi. Makinelerin neredeyse üretimin her alanında yer aldığı çağımızda yetkin işçilik sanatına sadakat çok görülmüyor. Ama burada konu güvenilirlik ve kesinliğe gelince insanların hala makinelerden üstün olduğuna inanılır. Ve bu durum motor montaj istasyonunda diğerlerinden çok daha fazla görülür. Çünkü burası Aventador'un kalbinin birleştirildiği yer. Lamborghini V12. Birçok spor araba üreticisinin 12 silindirli motorları kullanmaktan çekindiği bir dönemde Lamborghini kararlı bir tavır sergiliyor. Ve 12 her zaman en çok satan ürünlere güç verdi ve vermeye devam edecek. Lamborghini için V12 DNA'mızın bir parçası. Bizim için her şey tarihimizin bir parçası olan 12 silindirli motorla başladı. ...6,5 litrelik silindir hacmi ve 700 beygir gücüyle Aventador'un V12'si olabildiğince atak ama zamanla beraber geliştirilmesi de gerekti. Günün siparişi yine hafif siklet. Ve Murcielago'nun motorundan daha güçlü olmasına rağmen crank mili gibi parçalarda alüminyum silikon alaşımı kullanarak sadece 235 kilogramla daha hafif. V12'nin asıl amacı Aventador'a güç vermek ama aracın egzoz sistemine bağlandığında önemli başka bir rol daha alıyor. Ulu Lamborghini Orkestrası'nın kurucusu.
V12 motor sesi bizim için arabanın müziğini simgeliyor. Halka sunuluş şekli, kendisini duyurması ve gelişini anons etmesi. Bunu başarmak için epey bir zamanı simülasyonlara yatırıyoruz. Alabileceğimiz sesleri deniyoruz ve önce laboratuvarda test ediyoruz, sonra da aracın kendisinde. Bu 12 silindirli senfoninin geniş bir aralığı var. Şehirde orta dereceli bir gümbürtüden çığlık çığlığa çıkan vites değişim kreşendolarına kadar. V12'nin montajı devam ederken Aventador'un şasisi montaj hattına geliyor. İçi boş bir kabuktan işleyen bir süper arabaya dönüşmeye hazır. Şirketin son zamanlardaki rekabetçi piyasadaki atılımı olarak Aventador'un kendine yakışır verimli bir üretim sürecine ihtiyacı var. İyileştirilmiş verim dürtüsü tabii ki piyasadan, rakiplerimizden geliyor. Her zaman en iyisi olmamız, üretim ve performans anlamında bir numara olmamız gerekiyor ve aynı zamanda kalite anlamında da. Sonuçta bir numara olmak ve öyle kalmak için her zaman yer montaj hattında ve fabrika içerisindeki tüm süreçlerde verimi ve kaliteyi arttırmamız gerekiyor. Yaklaşık 800 adet Aventador'un ilk senede yaratılacak olmasıyla şirketin lüks araç çıktısı genel piyasaya ürün sağlayan üreticilerin sadece bir kesimi. Ama bu fabrikanın daha büyük grupların verim standartlarıyla neredeyse aynı şekilde yürütülemeyeceği anlamına gelmiyor. Bu da işçilerin her tür dikkat gereken görevi yerine getirmeleri için sadece 1 saat ve 40 dakikaları olduğu anlamına geliyor. Eğer işleri çok uzun sürerse tüm montaj hattı gecikecek, hedefler kaçırılacak ve maliyetler yığılacak. Geri sayım burada, ilk istasyonda başlıyor. İş aracın altında ve ön diferansiyel kutusunda aracı kaldırıp döndürerek makinecilere rahat ulaşım sağlanarak yapılıyor. Aventador'un üretimindeki en önemli aşama olabileceği tartışılabilecek aşamaya hazırlanmadan önce devasa V12 güç treninin aracın şasisine eklenmesi. İşte burada Aventador montaj hattının en kritik montaj istasyonundayız. Burada motorun montajı yapılıyor. Aracın kalbi beyaz gövdenin içerisinde. Bu parçaların evliliği, geliştirme ekibinin geçtiğimiz 4 senelik çalışmasının bir araya gelmesi. Tasarımla mühendisliğin birleşmesi. Burada üretimin tüm aşamalarında olduğu gibi her istasyonun uzmanları kendi bölümlerinin tüm sorumluluğunu alıyor. Burada işin her bağlantıda imzalandığını görebilirsiniz. Böylece her aşamanın iyi bir şekilde yapıldığından emin olunur. Bu durumdaki risk arabanın yol testi sırasında veya sonrasında düzgün çalışmaması olur ve kullanacak olan müşteri için büyük bir sorun yaratabilir. Ve görebileceğiniz gibi bu kesinlikle bir robot veya diğer araçlarla değil, manuel olarak yapılıyor. Araba adım adım şekil almaya başlıyor. Boş bir kabuktan, fabrikadan tamamen donanımlı bir şekilde çıkacak süper arabaya dönüştürülüyor. Ve montaj hattı sorunsuz bir şekilde devam ederken, yan tarafta Aventador'un ikinci kritik yönü hazırlanıyor. İç kısmı. Fabrikanın bu bölümünde, müşterinin arabasının görünmesini istediği kişisel tercihleri hayata geçiriliyor. Yaklaşık 100 metrekare deri her gün 9 farklı renkte geliyor. Detaylara dikkat etmek, katı kalite kontrollerine geçebilmek için çok gerekli.
Burada bir deri uzmanı derideki küçük kusurlara bakıyor ve nerede bulursa bulsun işaretliyor. Otomatik bir makine işaretleri tanıyor ve kusurların etrafından kesiyor. Böylece Aventador'un içi için sadece saf malzeme kalmış oluyor. Sonrasında deri Aventador'un çeşitli bölümlerine dikilmek ve yapıştırılmak üzere 3 yıllık eğitimi olan uzmanlara götürülüyor. Montaj hattında Aventador'un en önemli donanımı hazır. Bu basit görünümlü parça süspansiyon. Ama onun bariz basitliği mühendisliğindeki yaratıcılığı maskeliyor. Aventador itme kollu süspansiyon sistemi kullanıyor. Direkt Formula 1 yarış arabalarından. Tekerlek kontrolü ve amortisör elemanlarını ayrı tutarak çalışıyor. İtme kollu sistem amortisör elemanlarını içerisinde tutarak tekerleklerin viraj dönerken yolla maksimum temasta kalmasını sağlıyor. Böylece yol tutuşu inanılmaz artıyor. Saatte 350 km hız yapabilen bir araba için bu şart. Müşteri ne hissediyor? Sürüşünde bir duruluk hissediyor. Murcielago'da kullandığımız diğer sistemlere kıyasla gerçekten eşsiz bir sürüş hassasiyeti. Aventador'un mühendisliğindeki başka kilit bir özellik ise yol tutuşu ve aracın hissinde çok büyük bir etkisi olan transmisyon. Aventador'un transmisyonu direksiyonun arkasındaki 2 vites pedalından yönetiliyor. Ama asıl etkileyici olan gözden uzakta olanlar. Patenti Lamborghini'de olan bağımsız vites çubuğu transmisyonu. Bu teknoloji vites değiştirme sürecini neredeyse paralel olarak işletebiliyor. Böylece bir vites çubuğu vitesten çıkarken diğer vites çubuğu vitese girebiliyor. Bu da vites değiştirme zamanı yaratıyor. Sadece 50 milisaniye. Formula 1 transmisyonlarından çok da farklı değil. Onların ortalaması 30 milisaniye. Böyle teknolojik yenilikler sadece aracın geliştirilme süresinde yapılan detaylı testler sayesinde gerçekleşebiliyor. Ve büyük ihtimalle mühendisler için en kritik an, prototipin ilk defa kendi temposunu bulması için piste çıkmasıdır. Aventador için bu 2008'de gerçekleşiyor. Poi ci siamo trovati di fronte. Sonra kendimizi Aventador'un ilk pist denemesinde bulduk. Bu tarif edilemez bir duygu yarattı. Gece Nardo pistinde küçük bir insan grubu hareket edebilmesi için yıllar ve aylar, neredeyse 1,5 yıl gerekmiş bir yaratığın ilk defa hareket ettiğini gördüler. Bu ilk birkaç turdan sonraki algı, test sürücülerimizin söylediğine göre bizim gerçekten süper spor arabalarda bir dönüm noktası yarattığımızdı. O prototip Aventador'un direksiyonunun başındaki kişi Lamborghini'nin kıdemli test sürücüsü Giorgio Sana. 2001'den beri Lamborghini'nin geliştirme ekibinde kilit bir eleman olmuştur. Birçok kişinin hayallerindeki iş. Ama prototip süper arabaları kullanmanın heyecanı beraberinde belli baskılar getiriyor. Üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Çünkü omuzlarımızda uçsuz bucaksız yatırımlar taşıyoruz. Gelecekte geliştirilecek modeller için test sürücüsünden mühendislere ve teknisyenlere giden geri bildirim çok önemli. Prototip Aventador'un ilk turlarını 2008'in sonlarında attığında çok rahatlıyor çünkü 3 yıllık yoğun geliştirmenin boşa olmadığını keşfediyor.
İlk adımlarda test sürücüsünün hissettikleri çok önemli. Çünkü sürücü anında arabanın potansiyelini hissedebilir ve ben Aventador'un prototipini ilk kullandığım zaman ilk test aracı olmasına rağmen bu arabanın inanılmaz bir potansiyeli olduğunu hissettim. Biliyordum ki Murcielago ile karşılaştırılınca bu proje gerçekten 2 nesil sonrasının projesiydi ve bu araç Lamborghini için yeni bir çağın öncüsü olacaktı. Aventador montaj hattının son aşamalarına geliyor ve makineciler onu üretimin bir sonraki aşamasına hazırlamak için hızlıca çalışıyor. Burada Aventador'un montaj hattının son istasyonundayız. 4 günlük montajda, montaj hattında 50'den fazla işçi ve Saraçhane'de 60'tan fazla işçi çalıştı ve motor aracımıza monte edildi. Montaj süreci ne kadar önemliyse arabanın tamamlandığında girmesi gereken kalite kontrolleri de o kadar önemli. Herhangi küçük bir kusur arabanın performansını ve güvenlik unsurlarını etkileyebilir ve dikkatlice test edilmek zorundadır. Frenler aracın saatte 140 kilometreye kadar çıkmasıyla olduğu yerde tekerlekleri çeviren bir odada tutularak kontrol ediliyor. Aventador'un karbon seramik frenleri sayesinde saatte 100 kilometreden tamamen durma haline sadece 30 metrede geçebilir. Ve teoride Aventador sıfırdan saatte 100 kilometreye ve tekrar sıfıra 4 saniyeden kısa bir sürede geçebiliyor. Kilitlenme karşıtı fren sisteminden veri kablosuz olarak yansıtıcıya, oradan da bilgisayara analiz için aktarılıyor. Fabrika işçilerinin son görevi aracı ışıklı bir tünelde dikkatlice incelemek ve montaj sırasında estetik standartların etkilenmediğinden emin olmak. Ama hangi uluslararası yere gidecekse oraya gitmeden önce her Aventador son bir aşamadan geçmek zorunda. Hayati değer taşıyan yol testi. Her araca ayrı test sürüşü yakın bölgede yapılıyor. Test sürüşüyle karmaşık mühendisliklerinin tamamen uyum halinde olduğu kontrol ediliyor. Ve burada ilk defa arabaların amaçlandığı gibi keyfi çıkarılıyor. Test sürücüsü, Aventador'un tüm yönlerinden memnun kaldıktan sonra dış dünyaya bırakılması için onayını verebilecek. Aventador, 2007'de yaratılması için verilen talimattan beri çok yol aldı. Tasarımcılar, mühendisler ve makineciler yıllarca uğraştı. Uzun bir süre için Lamborghini'nin amiral gemisi olarak kalacak gibi görünen bir araçla sonuçlandı. Tamamen sıfırdan başlama riskinin karşılığı alındı. Ve yeni çağ önümüzde Aventador'un tamamlanmış örnekleri montaj hattından haftada 20 adet olacak şekilde geçiyor. Ama Lamborghini için sorun burada bitmiyor. 2013'te 50. yıl dönümünü kutlayacak olmasıyla şirket otomotiv mühendisliğinin sınırlarını yeni yollarla zorlamayı düşünecektir. Stefan Winkelmann farklı bir çağın onları beklediğini düşünüyor. İki model stratejimiz gelecek için yeterli olmayacak. Biz de 3. bir modele adım atmaya karar verdik. Her gün kullanabileceğiniz bir Lamborghini olacak. Çok kullanışlı. Ama DNA'sında her zaman gerçek Lamborghini'ler olacak. Günlük kullanım için bir Lamborghini yolda olabilir. Ama o zamana kadar İtalyan süper araba üreticisi tüm çabasını kendisini rekabetin önünde tutacak araçlar üretmeye devam etmeye harcayacak. Ve bu atağı şu an yapan araç Aventador.